Pancar reçelim bitti. Soğudu, dinlendi. Bakar mısınız taneleri? O kadar güzel oluyor ki arkadaşlar, bu tarifimi mutlaka ama mutlaka izleyiniz. Lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Merhaba arkadaşlar, Servin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pancar reçeli yapıyorum. Demir deposu, sağlıklı bu tarifimi çocuklar çok seviyor. Öncelikle şöyle baş kısmını keserek alıyoruz. Daha sonra salatalık soyacağı yere bu şekilde soyuyoruz kabuklarını. Şöyle pancarımı 1, 2. Tabii bu büyüklüğüne göre değişir arkadaşlar. Şu şekilde bakınız, bir kesme şeker kalınlığında olacak. Daha sonra damla sakızını poşetin arasına koyarak bu şekilde eziyorum. Pancar haşlamadan reçel yapacağımız için 1 çay bardağı suyumu ilave ediyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte biraz yumuşamasına izin veriyorum. Şimdi kahve ocağının yarısında kısık ateşte kapağı kapatıyorum. Pancarlarımın yumuşamasını bekliyorum. 1 su bardağı su ilave ediyorum. Şimdi üzerine şekerini ilave ediyorum. 2 su bardağı. Çok şekerli isterseniz 3 su bardağı da koyabilirsiniz ama 2 su bardağı yeterli oluyor. Zaten pancar çok şekerli bir sebze. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Şekeriyle birlikte. Bakın suyla birlikte şekeri de eridi. Şimdi kısık ateşte kahve ocağında yavaş yavaş pişmesini bekliyorum. Arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliğe? Kısık ateşte kaynatın ki şu güzel rengi bozulmasın. Ben şimdi tam 25 dakika kısık ateşte kaynattım. Şöyle yapıyoruz. Ara denemek için tabağımızı alıyoruz. Pişip pişmediğini kontrol ediyoruz. Bakınız şöyle. Pişmiş. Bir tane de yiyorum. Çok güzel pişmiş arkadaşlar. Şimdi tamam. Bu aşamada bunları tekrar yerine koyayım, ziyan olmasın. Bakın arkadaşlar şu güzelliği görüyor musunuz? Bu aşamada 1 tatlı kaşığı tereyağımı ilave ediyorum. Ve şöyle arkadaşlar, bu yarım limonun suyunu ilave edeceğim şimdi. Yarım limon suyunu ilave ediyorum. Yarım limon suyu, 1 tatlı kaşığı tereyağımı da ilave ettikten sonra 3 dakika bu şekilde kaynatıyorum. Şimdi damla sakızımı ilave ediyorum. Damla sakızımı ilave etmekteki amacım pancarın bir toprak kokusu oluyor. O toprak kokusunu alıyor ve mis gibi bir koku meydana geliyor. Hem kıvam arttırıcı aynı zamanda. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Arkadaşlar bakınız, çabuk soğuması için ben cam kabıma alıyorum. Çünkü çekimleri bitireceğim. Şu güzelliği görüyor musunuz arkadaşlar? Bakınız. Şimdi soğuyunca pancar reçelimin tadım aşaması. Pancar reçelimi arkadaşlar soğuttum. Bakınız bu şekilde kıvam aldı. Şimdi daha güzel görmeniz için ben şöyle biraz servis kabına boşaltacağım.
Siz net görebilmeniz için kıvamını. Damla sakız arkadaşlar buna yoğunluk ve o kum tadını alıyor. Çok lezzetli oluyor. Kıvam bu arkadaşlar. Şimdi tabakta da test yapacağım size kıvamını. Bu üstün lezzeti sizlere öneriyorum. Şimdi arkadaşlar servis tabağıma aldım. Şimdi sizin için şöyle bir doku testi yapacağım. Buyurun. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakınız. Şu yoğunluğunu görüyor musunuz? Bu şekilde. Renk mükemmel. Şimdi tanelerinden size yiyerek şu şekilde arkadaşlar damla sakızıyla muhteşem bir lezzet. Demir deposu. Çocuklarınızı bunu yedirerek demir sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Pancar reçelimi eğer beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Lütfen demir deposu sağlıklı reçelimle bu şekilde sağlıkla kalın. Buyurun sizler için damla sakızlı pancar reçelini sizler için hazırladım arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Tanelerin güzelliğini görüyor musunuz? Lokum lokum bunlar. Demir deposu ve şifa. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.